Eski inançların katılığıyla sonradan gelen yaldızlı çağın ihtişamı birleşiyor. Karşımızda bir aile var. Whitney'ler. Ama bu aile sadece zengin olmakla kalmıyor. Onlar Amerika'nın kaderini şekillendirenlerden biri. Sınırların çizilmesine, savaşların finanse edilmesine, hatta kültürün nasıl biçimleneceğine kadar elleri her yerde. İsimleri adeta bir kraliyet unvanı gibi duyuluyor. Bakın, William Collins Whitney'e kurnaz bir avukat. Sıradan tramvayları saldı. Onları milyarlarca değerinde bir imparatorluğa dönüştürdü. Ve sonra Gertrude Vanderbilt Whitney. Onun adı ise sanat dünyasının duvarlarına kazındı. Yani Whitney soyadı yalnızca zenginliği değil, güç ve ayrıcalığı da anlatıyordu. Ama işte hikayenin perde arkasında daha karanlık bir dünya gizleniyor. Politik oyunlar, gizli anlaşmalar, fısıltılar halinde yayılan skandallar. Afyon ticaretine dokunan gölgeler, kardeşler arasındaki bitmeyen çekişmeler ve Rockefeller'larla, Delano'larla boy ölçüşebilecek kadar büyük bir nüfus. Whitney ailesinin tarihi yalnızca bir soy ağacı değil. Adeta sırlarla dolu bir labirent. Ve bu labirentin içinde görüyoruz ki onların elindeki zenginlik sadece korunmadı, silah gibi kullanıldı. İşte bu Whitney ailesinin gizli tarihi. Silikon Vadisi'nin milyarderleri ya da Wall Street'in hedge fon kralları sahneye çıkmadan çok önce Amerika'da sessiz ama derin bir hanedan vardı. Whitney'ler. Onlar gösterişten değil, hesaplı adımlardan güç alıyordu. Rockefeller'lar manşetlerde boy gösterirken, Vanderbilt'ler şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çekerken, Whitney'ler sessiz kalmayı tercih etti. Ama güçleri sessizliğin içinde çok daha derindi. Yönetim kurullarında, müzelerde, vakıflarda. Amerika'nın dokusuna işlenmiş bir aileydiler. Adları sık sık duyulmasa da izleri her yerdeydi. Bir müze kanadında, bir vakıf binasında ya da bir yarış atının isminde. Varlıkları görünenden çok hissediliyordu. Bu hikaye 19. yüzyılın sonlarında New York'un çelik, kömür ve petrol ile kaynadığı yıllarda başlar. Şehir hızla büyüyor, servetler bir gecede yaratılıyordu. O dönemde sessiz ama keskin bir zeka öne çıktı. William Collins Whitney. 1841'de Massachusetts'te doğan William servetle doğmadı. Fakat kökleri 1600'lere, Püritenlere kadar uzanan eski bir aileden geliyordu. Yale ve Harvard'da eğitim aldı. Ardından New York'un karmaşık siyaset sahnesinde yükseldi. Gücünü bağ kurarak, strateji geliştirerek artırdı. Bankerlerle, senatörlerle, iş insanlarıyla yan yana yürüdü. 1885'te Başkan Grover Cleveland göreve geldiğinde William Donanma Bakanı oldu. Bu görev sadece savaş gemilerini düzenlemekten ibaret değildi. Asıl anlamı erişimdi. William, ABD donanmasını ahşap gemilerden çeliğe modernize etti ve o çeliği üreten şirketlerde pay sahibiydi. Devlet gücüyle özel çıkarın kesiştiği noktada duruyordu. Daha adı bile konmamış bir yapının, askeri endüstriyel kompleksin temellerini atıyordu. Görevinden ayrıldıktan sonra William'ın asıl hamlesi geldi. New York'un tramvay sistemi. O dönemde şehirde ulaşım birbirinden kopuk ve kaotik şirketlerin elindeydi. Whitney bu parçalı yapıyı tek tek satın alarak, birleştirerek ve kontrolü tek elde toplayarak tarihe geçti. Bir şehrin damarlarına hükmeden bir imparatorluk kurdu. 1890'ların sonunda serveti bugünün değerleriyle 100 milyonlarca dolara ulaşmıştı. Ama bu servet lüks balolar ya da abartılı faytonlarla harcanmadı. Stratejik yatırımlarla daha da büyüdü. Gemicilik, madenler, demir cevheri ve bakır damarları. Whitney kasaları her geçen yıl daha da ağırlaştı. Eski para yalnızca kazanılan bir servet değildir. Dikkatle inşa edilen, kuşaktan kuşağa özenle taşınan bir mirastır. Yaldızlı Çağın Amerika'sında nakit kapıları açabilirdi ama odada kalıcı olmayı sağlayan şey kan bağıydı. William Collins Whitney bu gerçeği çok iyi biliyordu. Bu yüzden sadece servet edinmedi, doğru ittifakları da kurdu. Evliliği bunun en çarpıcı örneğiydi. Edith, Randolph ile birlikteliği aşkın ötesinde stratejik bir bağdı. Randolph ailesi, Virginia'nın en köklü soylarından geliyordu. Thomas Jefferson'ın torunları, güneyli plantasyon aristokrasisinin simgesiydi. Böylece Whitney'ler yalnızca zengin değil, aynı zamanda saygıdeğer haline geldi.
Çocukları hem kuzeyin disiplinini hem de güneyin aristokrasisini miras alarak iki dünyanın simgesel bir birleşimine doğdu. Whitney, hikayesinin yönünü değiştiren figür ise kızları Gertrude Vanderbilt Whitney oldu. Babasından Whitney, annesinden Vanderbilt kanı taşıyan Gertrude, Standard Oil hanedanının oğlu Harry Payne Whitney ile evlendi. Kağıt üzerinde kusursuz bir hayatı vardı. Ama Gertrude dönemin kalıplarına sığmayan bir karakterdi. Heykel yaptı, resim yaptı, Avrupa'da yalnız gezdi. Kadınların toplumda hala sınırlarla karşılaştığı bir çağda kendi yolunu açtı. 1930'da kurduğu Whitney Museum of American Art, Amerikan sanatına gerçek anlamda meşruiyet kazandırdı. Met gibi büyük kurumlar Avrupa sanatına odaklanırken Gertrude Hopper'dan O'Keeffe'ye kadar birçok Amerikalı sanatçının eserini topladı, sergiledi ve korudu. Bugün hala var olan bir kültürel mirası başlatan oydu. Eşi Harry Payne, Whitney ise ailenin adını spora taşıdı. Yale mezunu, polo şampiyonu ve at yarışı imparatoru olarak Green Tree ahırını kurdu. Whitney, renkleri Saratoga Hipodromu'nda zaferden zafere koştu. Onlar sadece yarışlara katılmadı, yarışların sahibi oldular. Sonraki nesilde sahneye çıkan Cornelius Vanderbilt Whitney, yani CV, hanedanı bambaşka bir boyuta taşıdı. Yale'de eğitim gördü, Wall Street'te iş yaptı, Hollywood'a yatırım yaptı, teknikoların gelişimini finanse ederek sinemanın görsel dilini değiştirdi. Gone with the Wind gibi klasiklerin ardında onun desteği vardı. Aynı anda havacılık, madencilik ve hayırseverlik alanlarında da etkisini gösterdi. CV, yalnızca bir iş adamı değil, modern çağın çok yönlü simgelerinden biriydi. Cornelius Vanderbilt Whitney'nin etkisi yalnızca sinema ya da sanatla sınırlı değildi. Kuzey Amerika'nın dört bir yanında madencilik şirketlerinde hisseleri vardı. Dünyanın ticari havacılığa açıldığı dönemde Pan American Airways'in kurulmasına öncülük edenler arasındaydı. Bu şirket, hava taşımacılığını kıtalar arası bir gerçekliğe dönüştüren ilk kurumlardan biriydi. Sanat ve eğitim alanında ise Whitney Vakfı devreye girdi. Müzelerden üniversitelere, sanatçılardan bilim insanlarına uzanan cömert destekler, ailenin yalnızca serveti değil, kültürel mirasıyla da varlığını sürdürmesini sağladı. Gücünün doruğunda C.V. Whitney'nin portföyü, Morganlar ya da DuPont'lar kadar genişti. Farkı ise aynı denli güçlü olmalarına rağmen kamuoyu denetiminden uzak kalabilmeleriydi. Çünkü Whitney'ler gücü bağırarak değil, sessizlikle yönetmeyi biliyordu. Onlar için mesele en yüksek ses olmak değil, odanın tamamına sahip olmaktı. Siyasetle bağları da ailenin etkisini genişletti. William Collins Whitney'nin Donanma Bakanlığı dönemi, kamu görevi ile kişisel çıkarların nasıl iç içe geçebileceğinin erken bir örneğiydi. Çelik gemi üreticilerini kayıran lobiler, savunma sözleşmeleriyle örtüşen yatırımlar ve bankacılarla kurulan ittifaklar, daha sonra Amerikan siyasetini sarsacak skandalların habercisi gibiydi. Ama ihtişamlı cephelerin ardında aile içinde çatlaklar da büyüyordu. Zaman ilerledikçe Whitney İmparatorluğu'nun yönetimi kuşaklar arasında tartışmalara yol açtı. Manhasset'teki 400 dönümlük Green Tree malikanesi, bir yanda korunması gereken aile sığınağı, diğer yanda satılması gereken bir yük olarak görülüyordu. Miras davaları, tabloların kaybolduğu çekişmeler ve bağların kopma noktasına geldiği uzun ihtilaflar dönemin gölgeleri oldu. Yine de Whitney'ler pek çok hanedanın başaramadığını başardılar. Servetlerini savrulmaya bırakmadılar. Yalnızca tek bir sektöre bağlanmadılar. Yatırımlarını kıtalara ve alanlara yaydılar. Vanderbilt'lerin serveti malikaneleri ayakta tutmaya yetmezken, Whitney'ler kontrollü büyüme ve çeşitlilik sayesinde ayakta kaldılar. Bugün Manhattan'daki Whitney Müzesi, Gertrude'un vizyonunun yaşayan bir anıtı. Renzo Piano'nun modern çizgileriyle yükselen yapı, Amerikan sanatına adanmış bir tapınak. Green Tree Malikanesi ise artık bir ailenin özel sığınağı değil, barış görüşmelerinin, diplomatik konferansların ve küresel toplantıların mekanı. Whitney adı hala duyuluyor ama artık yalnızca servetiyle değil, şekillendirdiği kültür ve diplomasiyle. 19. yüzyılın Amerika'sında hızla büyüyen şehirlerin gürültüsü ve endüstriyel patlamanın gölgesinde bir isim öne çıkıyordu. William Collins Whitney. Tarih kitapları onu reformcu bir donanma bakanı, New York'un tramvay ağının mimarı, siyasi ve ekonomik bir stratejist olarak yazar. Ancak başarılarla örülü bu parıltılı hikayenin ardında daha karanlık sorular gizlenir.
Çünkü Whitney kısa sayılacak bir sürede yalnızca mütevazı bir avukattan ülkenin en güçlü iş insanlarından birine dönüştü. Böylesine hızlı yükselişler çoğu zaman yalnızca zeka ya da fırsatla açıklanamaz. Ve onun gölgesinde dönemin en karlı ama en tartışmalı ticareti belirir, afyon. Whitney İmparatorluğu'nun kalbinde görünürde sıradan bir şirket bulunuyordu. Metropolitan Steamship Company. Kağıt üzerinde bu şirket, Boston diliyle New York arasında yük taşıyordu. Zaman zaman San Francisco ve New Orleans gibi daha uzak limanlara da uzanıyordu. O dönem için şaşırtıcı değildi. Atlantik'in her iki yakasında pek çok saygın aile servetini bu ticaretten kazanmıştı. Britanya'nın büyük evlerinde ve Çin kıyılarındaki limanlarda aynı hikaye yazılıyordu. Afyon, yasaların gri bölgelerinde dolaşan, devasa karlar getiren bir emtiaydı. Whitney'nin şirketi de hızı ve gücüyle tam da bu iş için uygundu. Gemiler, rakiplerini geride bırakabilecek, denetimlerden kolaylıkla sıyrılabilecek nitelikteydi. Resmi belgeler hiçbir zaman açıkça afyon kelimesini yazmadı. Ama rotalar, yük listelerindeki boşluklar ve dönemin finansal izleri Metropolitan Steamship Company'nin yalnızca kereste ya da tekstil taşımadığını düşündürüyor. Ve bu ihtimal William Whitney'nin servetinin kaynağına gölge düşürüyor. Bir imparatorluğun temeli yalnızca tramvaylarla değil, aynı zamanda afyon ticaretinin karanlık su yollarıyla da atılmış olabilir. 19. yüzyılda afyon ticareti bugünkü anlamıyla gizli sokakların, mafya bağlantılarının işi değildi. Tam aksine küresel ticaretin dokusuna işlenmiş kurumsal bir endüstriydi. Laudanum adı verilen afyon ve alkolün güçlü karışımı eczanelerin demirbaşıydı. Uykusuzluktan hazımsızlığa, hatta bebeklerin huysuzluğuna kadar her derde deva diye pazarlanıyordu. Şişelerdeki tehlike yaygın kabullenilmişliğin ardına saklanmıştı. İnsanların acıları üzerinden saygınlık maskesi takmış devasa servetler birikiyordu. Whitney'nin olası rolünü görmek için gözlerimizi Çin'e, Russell Company'ye çevirmek gerekir. 1818'de kurulan bu Amerikan devinin vitrini, ipek, çay ve porselen ticaretiydi. Ama asıl servet Afyon'dan geliyordu. Jardine Matheson gibi Britanyalı devlerle işbirliği içinde binlerce sandık Afyon'u Çin limanlarına taşıdılar. Qing hanedanını sarsan bağımlılık krizini körüklediler. Uluslararası çatışmaları beslediler. 1880'lere gelindiğinde ise iş artık daha riskli hale gelmişti. Diplomatik baskılar artıyor, denetim gözleri keskinleşiyordu. Russell ve kooperasyonlarını sürdürebilmek için göze batmayan ama güçlü yeni ortaklara ihtiyaç duydu. O noktada sofistike filosuyla William Collins Whitney'nin şirketi dikkat çekici bir adaydı. Metropolitan Steamship Company'nin gemileri bu tür bir ortaklık için biçilmiş kaftandı. Yük hacimleri toplu sevkiyata uygundu. Hızları liman kontrollerini riske atmayacak kadar yüksekti ve seferleri uluslararası dikkat çekmeyecek denli düzenli görünüyordu. Fakat günümüze ulaşan bazı kayıtlar farklı bir tabloyu işaret ediyor. Eksik nakliye günlükleri. Tamamen kaybolmuş yolculuk notları. Günler, sürmesi gereken seferlerin açıklamasız şekilde haftalarca uzaması. Liman otoritelerinin kaydına hiçbir yükleme ya da boşaltma izi bırakmadan yanaşan gemiler. Tüm bunlar kağıt izi bırakmayan malları işaret ediyor. Ve bu, afyon ticaretinin en bilinen alameti farkasıydı. Tarihçilerin ve finansal araştırmacıların merceği, William Collins Whitney'i Russell Company'nin gölgeli operasyonlarına bağlayan ikna edici, her ne kadar dolaylı izler ortaya koyuyor. Ulusal arşivlerde bulunan ve denizcilik araştırmalarıyla dijitalleştirilen gümrük defterleri, taşıma acenteleri arasında örtüşmeler gösteriyor. Öne çıkan bir isim var. H.B. Coolidge. Whitney'nin şirketinde navlun simsarı olarak çalışan Coolidge, daha önce Kanton'da Russell Co'nun afyon filosunda katiplik yapmıştı. Bu bağlantı tek başına kesinlik sunmasa da dikkate değer bir işaret. Dahası Whitney vapurlarının rotalarıyla Russell Co'nun bilinen afyon hatlarının neredeyse birebir örtüştüğü kayıtlara yansıyor. Böylesi bir girişimin cazibesi kelimelerle tarif edilemeyecek düzeydeydi. Zirvede ham afyonun yalnızca 1 poundu. Laudanum ya da morfine dönüştürüldüğünde %1600'e varan kar sağlıyordu. Sadece birkaç gizli sevkiyat, bir vapur hattının değerini baştan yazmaya yetebilirdi. Sermayesi, bağlantıları ve denizcilik bilgisiyle
Whitney böylesi bir kazancı elde edebilecek en güçlü adaylardan biriydi. Nitekim 1882 ile 1889 arasında Whitney'nin serveti dramatik biçimde şişti. Bu sıçrama hem nakliye imparatorluğunu genişlettiği hem de Russell Co.'nun Çin'de artan diplomatik baskılarla boğuştuğu döneme denk geliyor. 1891'de Russell Co.'nun tasfiyesi, Whitney'nin de aynı sıralarda denizcilikten çekilip New York emlak piyasası ve siyaset sahnesine yönelmesiyle örtüşüyor. Zaman çizelgesi rastlantıdan çok daha fazlasını düşündürüyor. Belki de en sarsıcı kanıt geride bırakılan değil, hiç bırakılmayan kayıtlarda gizli. Çağdaşlarının aksine Whitney'nin bu döneme dair finansal belgeleri olağanüstü derecede eksik. 20. yüzyıl ortasında biyografların incelediği Metropolitan Steamship Company arşivleri neredeyse boştu. 1880'lerde New York Liman İdaresi'nden talep edilen gemi manifestoları yok denecek kadar az çıktı. Pek çok günlük ya kayıptı ya da hiç doldurulmamıştı. Bazı gemilerse tamamen kayıtlardan silinmişti. Kayıt tutmanın titizlikle yürütüldüğü bir dönemde son derece istisnai bir durum. Ve unutmamak gerekir. Whitney, Donanma Bakanı olarak görev yaptığı yıllarda benzersiz bir konuma sahipti. Kabine üyesi olarak denizcilik düzenlemeleri üzerinde nüfuzu vardı. Sefer rotalarına dair hassas bilgilere erişimi bulunuyordu. Bu otorite, sosyal ve siyasi bağlantılarıyla birleştiğinde en düşük denetimle hareket etmesine olanak tanıdı. Dedikodular ortaya çıksa bile basına ulaşmadan kolayca bastırılabilirdi. Çağdaş eleştirinin yokluğu belki de en çarpıcı kanıt. Anlatıyı kontrol etme yeteneği. Whitney'nin hikayesi tekil bir vaka değil. Yaldızlı çağın perde arkasında servetlerini afyon ticaretiyle bağlayan pek çok hanedanın yankısıdır. Demiryolu baronu Leland Stanford'un Çin'den Kaliforniya'ya afyon taşıyan hatlarla ilişkilendirilmesi, Franklin D. Roosevelt'in ataları Delano ailesinin Çin'e afyon kaçakçılığı yaparak servet biriktirmesi. Kalıp hep aynıydı. Şüpheli yollarla zenginleş, mercekten sıyrıl, sonra da hayırseverlik ve kamu hizmetiyle kalıcı bir miras inşa et. William Collins Whitney'nin New York altyapısındaki yatırımları ve demokrat siyasetteki yükselişi bu şablona birebir oturuyor. Erken dönem girişimlerini bambaşka bir ışıkta gösteriyor. William Whitney'nin siyasi yolsuzluk skandalı 1885'te Grover Cleveland'ın başkan seçilmesiyle birlikte William Collins Whitney, ABD donanmasının başına geçti. O artık yalnızca New York'un zengin iş insanlarından biri değil, devletin çekirdeğinde söz sahibi bir figürdü. Zekiydi, stratejikti ve güç ya da kar söz konusu olduğunda kuralları esnetmekten çekinmeyeceğini kanıtlamıştı. Tramvay tekeli ve gözlerden uzak denizcilik faaliyetleriyle zaten büyük bir servet edinmişti. Kimilerine göre bu faaliyetler afyon ticaretiyle de gölgeleniyordu. Ama asıl dönüm noktası Donanma Bakanlığı'ydı. Resmi tarihte Whitney reformcu olarak hatırlanır. Göreve geldiğinde Amerikan donanması adeta çürümüş durumdaydı. Eski ahşap gemiler, düşük moral ve azalan personel. Whitney büyük bir vizyonla sahneye çıktı. Çelik gövdeli, modern bir filo için bastırdı. Yeni sözleşmelerle gemi inşasını canlandırdı. Basın onu cesur bir yenilikçi olarak övdü. Kongre destek verdi. Kamuoyu Whitney'i ilerici bir kahraman gibi gördü. Ama perde arkasında daha farklı bir tablo vardı. Bu yeni sözleşmelerin kime gittiğine, hangi tersanelerin kayırıldığına, hangi finansçılarla ortaklık kurulduğuna bakıldığında Whitney'nin hikayesi, ilerlemeden çok çıkar ilişkilerini ortaya koyuyordu. Donanmayı çelikle donatırken aynı zamanda kendi cebini de dolduruyordu. Amerika'nın yaldızlı çağı yalnızca sanayi devleriyle değil, perde arkasında çevrilen ince ama ölümcül oyunlarla da şekillendi. Donanma Bakanı William Collins Whitney'nin öyküsü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Kamuoyunda reformcu, ileri görüşlü bir devlet adamı olarak alkışlanıyordu. Ama kapalı kapılar ardında, bütçelerin karanlık satır aralarında başka bir hikaye yazılıyordu. New York Times'ın yayımladığı ve daha sonra birçok tarihçi tarafından doğrulanan raporlara göre Whitney yalnızca sözleşmeleri gözetmekle kalmıyor. Onlardan doğrudan kar da elde ediyordu. 4 yıllık görev süresinde gözde tersanelerden gizlice $500.000 aşkın dönüş kabul ettiği yazıldı. Bugün yaklaşık $17 milyon denk bir rakam. Bu tek seferlik bir olay değildi.
Paravan şirketler, dikkatle hazırlanmış belgeler ve bürokratik dille gizlenmiş ödemeler üzerinden işleyen bir sistem kurulmuştu. Danışmanlık ya da lojistik giderler gibi masum görünen başlıklar aslında milyon dolarlık geri dönüşleri saklıyordu. Planın sadeliği kadar koruma kalkanı da dikkat çekiciydi. Denetçiler kayıp defterler ve sıra dışı ödeme kalıpları fark ettiğinde raporların ya kaybolduğu ya da üstleri tarafından görmezden gelindiği anlaşıldı. Bunun nedeni açıktı. Whitney, Başkan Grover Cleveland'ın en yakın müttefiklerinden biriydi. Cleveland'ın yükselişinde onun serveti ve desteği kritik rol oynamıştı. Karşılığında başkan bu söylentilerin basına varmadan sönmesini sağladı. Denetçiler başka görevlere kaydırıldı, ihbarcılar terfi ya da sürgünle susturuldu. Dosyalar rutinin parçası etiketiyle rafa kaldırıldı. Bu tablo, Yaldızlı Çağ'daki diğer yolsuzluk vakalarıyla yan yana koyulduğunda daha da çarpıcıdır. İçişleri Bakanı Columbus Delano'nun rüşvet karşılığında maden haklarını satması, Teapot Dome skandalındaki petrol anlaşmaları. Hepsi kaba, göz önünde ve kolayca ifşa edilen olaylardı. Whitney'nin sistemi ise farklıydı. Daha temiz, daha sofistike ve çok daha güvenliydi. Tweet çetesi gibi çamura bulanması gerekmedi. Belgeler çığlığı atmadan sümen altı edildi. Sonuç açıktı. Whitney'nin kişisel çevresiyle bağlantılı tersaneler, görev süresi boyunca rakiplerinin 3 katı sözleşme aldı. Hukuk firmasının ilişkili olduğu şirketler milyonlarca dolarlık işlere yönlendirildi. Hatta yakıt, tedarik rotaları bile Whitney'nin Metropolitan Steamship Company'si ile örtüşen hatlara kaydırıldı. Böylece bir yandan donanmanın kurtarıcısı olarak övülen Whitney, öte yandan tarihe Amerikan denizcilik tarihinin en verimli yolsuzluk düzenlerinden birinin kurucusu olarak geçti. Onun adı, reform söylemleriyle örülmüş ama gölgelerde şekillenmiş bir sistemin sembolü oldu. 1889'da görevinden ayrıldığında William Collins Whitney yalnızca saygı görmüyor, neredeyse dokunulmaz kabul ediliyordu. Basın hala onu parlak ifadelerle övüyor, siyasetçiler onun şerefine kadeh kaldırıyordu. Hiçbir soruşturma açılmadı, manşetlere taşınmadı, kamuoyunda tek bir duruşma yapılmadı. Belki de en ürkütücü olan buydu. Böylesine büyük, böylesine etkili bir skandal tarihten eş zamanlı olarak silinmişti. Yıllar sonra Kongre Kütüphanesi'nde saklanan ve Cleveland ile Whitney arasında geçen yazışmalar ortaya çıkınca gölgeler belirginleşti. Zamanında ayarlamalar, işbirlikçi müteahhitler ve gerekli ihtiyat gibi ifadeler masum görünmüyordu. Donanma bütçesindeki boşluklarla ve ihale dağılımlarıyla yan yana konduğunda ortada inkar edilemeyecek bir ima kalıyordu. Ama tüm bunlara rağmen Whitney'nin adı lekelenmedi. Yüksek toplumun en şık sofralarında, müze kurullarında, üniversite bağış listelerinde yer almaya devam etti. İnsanlar ondan söz ederken rüşvet ya da ihanet değil, vizyon ve vatanseverlik dediler. İşte örtbasın gerçek gücü buydu. Sadece sonuçlardan korumakla kalmadı, mirası da korudu. Fakat Whitney ailesinin tarihine dair en çok konuşulmayan bölüm para ya da siyasetle ilgili değildi. Bu kez mesele insaniydi ve tam da bu yüzden aile için en tehlikeli sır buydu. O sırrın merkezinde Vanderbilt soyundan gelip Whitney hanedanına gelin giden Gertrude Vanderbilt Whitney vardı. Bekleneni yapabilirdi. Sessiz bir sosyete hanımı, bir müzayedede görünür, salonlarda dolaşır, servetini zarif bir dekor gibi sergilerdi. Ama o farklı bir yol seçti. Heykel yaptı, resim yaptı, Avrupa'ya tek başına seyahat etti ve 1930'da Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'ni kurdu. Amerikan sanatçılarının hor görüldüğü, ikinci sınıf kabul edildiği bir dönemde Hopper'ı, O'Keeffe'yi, Benton'u sahiplenerek onlara sahne açtı. Ancak bu mirasın altında resmi biyografilerden titizlikle ayıklanmış başka bir hikaye vardı. Juliana Force. Ne Vanderbilt'ti ne Whitney. Ama 1920. yıllarda Gertrude'un en büyük yol arkadaşı oldu. Müze kurulduğunda Juliana ilk direktör olarak seçildi. Bu, o çağ için devrim niteliğindeydi. İki kadın, hem kamusal hem özel hayatta birbirinden ayrılmazdı. Arşivlerde dağınık halde bulunan mektupları dostluktan öte bir yakınlığa işaret ediyordu. Kodlu cümleler, özlemi fısıldayan satırlar,
paylaşılan yolculuklar. Bunlar iş notları değildi. Kişisel bağların yankılarıydı. Tarihçiler hala tartışıyor. Romantik miydi, fiziki miydi, yoksa toplumun tanımlayamadığı bir tür derin kadınlar arası yoldaşlık mıydı? Kesin olan tek şey, Whitney ailesinin bu hikayeyi görünmez kılmak için yoğun çaba harcadığıdır. Mektuplar kayboldu, arşivler yanlış etiketlendi, tanıklıklar susturuldu. Çünkü Gertrude'un toplumsal konumu yalnızca kişisel değil, kurumsal bir sermayeydi. Onun imajı müzeyi koruyor, para akışını sağlıyor, eleştirileri uzak tutuyordu. Bir başka kadınla ilişkisine dair ifşa, yalnızca kişisel hayatını değil, tüm kurumu istikrarsızlaştırabilirdi. Ama hikaye hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Bağımsız araştırmacılar, feminist tarihçiler, LGBTQ artı akademisyenleri iz sürdü. Yazışmalardan, seyahat programlarından ve müze takvimlerinden noktaları birleştirdiler. Her önemli adımda Gertrude'un yanında Juliana vardı. Sessizlik aslında en çok şey anlatıyordu. Juliana Force hiç evlenmedi. Özel hayatını gizli tuttu. Gertrude ise kocasının ölümünden sonra bir daha evlenmedi. Sanatla dolu ama daha içe dönük bir yaşam sürdü. Heykellerinde ton değişti. Daha kırılgan, daha kişisel. Ve belki de mermerin ve bronzun içinde asla güvenle anlatılamayacak bir hikaye sessizce saklı kaldı. Bugün Whitney Müzesi büyümeye devam ediyor. Ama artık yalnızca sanatçıların değil, o duvarları inşa eden kadınların hikayesine de yer açıyor. Sergilerde ve panellerde Gertrude ile Juliana, güç ve vizyonun olduğu kadar belki de aşkın da ortakları olarak anılıyor. Yıllarca bastırılmış bir hikaye, sonunda sanatın kalıcı hafızasında kendi yerini buluyor. Whitney hanedanının vitrini her zaman parlaktı. Zarafet, güç ve istikrar. Ama bu ihtişamın ardında ailenin mirasını tehdit eden karanlık bir sır saklıydı. O sır, Gertrude Vanderbilt Whitney'nin eşi Harry Payne Whitney'e aitti ve adı kumardı. 1872'de doğan Harry Payne Whitney, servetle çevrili bir dünyaya gözlerini açtı. Babası William C. Whitney, Amerikan siyasetinin en güçlü isimlerinden biriydi. Annesi Flora Payne, Standard Oil zenginliğini taşıyan soylu Payne ailesindendi. Harry'nin önü açıktı. Yale'de eğitim, Columbia'da hukuk diploması, ardından seçkin çevrelerde saygı ve prestij. Ama hukuk kariyeri ona dar geldi. Kalbi iki şeye bağlıydı: atlara ve oyuna. Dışarıdan bakıldığında Harry bir Amerikan rüya figürüydü. Uzun boylu, atletik, yakışıklı. Polo sahalarının şampiyonu, at yetiştiriciliğinde lider, New York'tan Newport'a uzanan salonlarda seçkin bir sima. 1896'da Vanderbilt İmparatorluğu'nun varisi Gertrude ile evlendiğinde yalnızca iki insan birleşmedi. İki hanedan birleşti. Birlikte servet ve itibarıyla Amerikan yüksek sosyetesinin en gözde çifti oldular. Ama tüm bu cilalı görüntünün altında yıkıcı bir alışkanlık büyüyordu. Harry sadece yarışlara bahse girmiyordu. Kumar onun için bir tutku değil, bir bağımlılıktı. Saratoga'dan Monte Carlo'ya, Biarritz'ten Deauville'e kadar dünyanın en şatafatlı kumarhanelerinde milyonlar kaybetti. O kayıplar sıradan oyun masaslarının değil, servetleri sarsacak büyüklükteydi. Dönemin kaynakları kayıplarının bugünün parasıyla 100 milyonları aştığını öne sürer. Whitney ailesi için bu yalnızca kişisel bir sorun değildi. Hanedanın varlığını tehdit eden bir riskti. Çünkü o dönemde skandal soyadı kirletecek en büyük tehlikeydi. Bu yüzden kayıplar sessizlikle kapatıldı. Alacaklılara ödemeler yapıldı, defterler karartıldı, borçlar aile avukatlarının masasında temizlendi. Whitney adı dışarıya kusursuz görünmeliydi. Bedel ne olursa olsun. Saratoga Springs, Harry'nin tutkusunun sahnesiydi. Burası, servetlerin bir gecede kazanılıp kaybedildiği Amerikan atçılığının kalbiydi. Harry, hem pistlerin sahibi hem masaların müdavimiydi. Bir yandan kazanan atlar yetiştiriyor, diğer yandan aynı pistlerde servetini kaybediyordu.
Kamuya sunulan imaj, başarılı bir sporcu ve iş insanıydı. Ama kapalı kapılar ardında oyun masaları Whitney kasasını yavaş yavaş boşaltıyordu. Resmi kayıtlar bu hikayeyi açıkça söylemez. O dönemin bahisçileri defter tutmaz, borçlar gizlice kapanırdı. Harry'nin ölümünden sonra da aile mali durumunu sıkı bir perdeyle örttü. Gertrude, sanat ve hayırseverlik projelerine devam etti. Whitney Müzesi'ni kurdu, bağımsız bir figür olarak mirasını inşa etti. Kamuya hiçbir zayıflık gösterilmedi. Ama tarih, satır, aralarında başka bir şey söylüyor. Whitney, hanedanının ihtişamını gölgeleyen ve servetin arkasında fısıltı gibi dolaşan bir kumar bağımlılığı. Bir hanedanı zirveye çıkaran servet, aynı zamanda onu yıkma tehlikesi taşıyan gizli bir alışkanlıkla sınanmıştı. Whitney, hanedanının 3. kuşağı Cornelius Vanderbilt Whitney, şöhreti yalnızca soyadından ibaret değildi. Demiryolları İmparatoru Cornelius Vanderbilt'in torununun torunu, Gertrude Vanderbilt Whitney ve Harry Payne Whitney'nin oğlu. Onun doğumu bile güç ve ayrıcalığın garantisi gibiydi. Fakat Cornelius'un hırsı, miras aldığı ihtişamla yetinmek değildi. 1930'lara gelindiğinde kendisini havacılıktan madenciliğe, teknolojiden kültüre kadar farklı alanlara sokmuştu. Ve sonunda gözünü Amerikan rüyalarının şekillendiği en güçlü sahneye dikti. Hollywood. O yıllarda Hollywood'un kalesi Metro Goldwyn Mayer'dı. MGM, Louis B. Mayer'in ve mucize çocuk Irving Thalberg'in demir disipliniyle yönetiliyordu. Oyuncular sözleşmelerle sıkı sıkıya bağlanıyor, senaryolar tek tek sansürleniyor. Hiçbir film onaydan geçmeden beyaz perdeye ulaşamıyordu. Mayer ve Thalberg, rüya fabrikasının tartışmasız efendileriydi. Ama en güçlü kalelerin bile çatlakları olur. İşte tam burada devreye Cornelius Vanderbilt Whitney'nin adı fısıltılarla giriyor. Hollywood tarihçileri, gazeteciler ve Forbes gibi yayınların köşe yazılarında tekrar eden spekülasyon şu: Gone with the Wind'in, yani rüzgar gibi geçtinin beyaz perdeye taşınmasında Whitney'nin parası kadar gölgesinin de etkisi vardı. Söylenene göre Whitney, stüdyonun en kritik anlarında MGM'inin karar vericilerine karşı baskı uyguladı. Bu, kaba kuvvet ya da açık tehdit değildi. Daha incelikli, daha ürpertici bir yöntemdi. Sessizce ima edilen sırlar, kişisel skandallar, doğru basın bağlantılarına düşecek bir kelime. Unutulmamalı. 1930'larda MGM zaten diken üstünde yürüyordu. Ahlak komisyonları, federal denetimler ve büyüyen medya gücü stüdyoların her adımını izliyordu. Yanlış zamanda ortaya saçılacak bir skandal yalnızca bir yöneticiyi değil, bir şirketi de bitirebilirdi. Bu yüzden Washington'a, Wall Street'e ve basının en etkili ağlarına erişimi olan Cornelius Vanderbilt Whitney konuştuğunda, Mayer ve Thalberg'in dikkat kesilmemesi mümkün değildi. Elimizde şantaj başlıklı bir polis dosyası, imzalı bir itiraf yok. Ama tarihin boşlukları bazen en gürültülü kanıtlardır. Neden MGM böylesine devasa risklerle dolu bir projeyi, maliyetleri rekor kırarken olağan itirazlarına rağmen sonuna kadar sürdürdü? Neden Whitney'nin finansal desteği ve adı projenin perde arkasında sürekli görünür oldu? Sorular cevapsız bırakıldığında bile bir gölgeyi işaret eder. Sonunda Gone with the Wind yalnızca bir film olmadı. Sinema tarihinin zirvesine oturan bir kültürel fenomen oldu. O görkemli kırmızılar, derin yeşiller, teknikoların büyüsü. Arkasında kimin emeği olduğunu herkes biliyor. Ama perdeyi araladığınızda stüdyo patronlarının gerçekte kiminle pazarlık ettiğini, hangi sessizlik karşılığında hangi vizyonu kabul ettiklerini sormadan edemiyorsunuz. Cornelius Vanderbilt Whitney'nin adı Hollywood'un en büyük eserlerinden birine gölge gibi düşüyor. Belki kurtarıcı bir finansör, belki sessiz bir tehdit. Belki de ikisi birden. Cornelius Vanderbilt Whitney yalnızca bir varis değildi. Stratejik gücün inceliklerini bilen bir oyuncuydu. Annesi Gertrude Vanderbilt Whitney, sanat dünyasında devrim yaratan müzeyi kurarken, babası Harry Payne Whitney atçılıkta hüküm sürüyordu. Cornelius, bu mirasın üstüne hükümetle, basınla ve Wall Street'le kurduğu bağlarla kendi kozlarını ekledi. 1930'ların Amerika'sında medya tek telefonla silaha dönüşebiliyordu. Bir yanlış manşet, bir gizli fotoğraf ya da küçük bir finansal hata
kariyerleri ve şirketleri bir gecede yerle bir edebilirdi. Bu dönemde gerçek güç paranın ötesindeydi. Doğru insanlara doğru anda neden demeden evet dedirtmekti. Cornelius'un sahnedeki rolü tam da buydu. Gone with the Wind, rüzgar gibi geçti. Hollywood'un en riskli projelerinden biriydi. Margaret Mitchell'in çok satan romanından uyarlanıyordu ama yapımcılar devasa bütçeden, politik hassasiyetlerden ve lojistik engellerden ürküyordu. Stüdyolar şüpheliydi. Cornelius ise inanıyordu. Kimi anlatılara göre filmi batırmamak için yalnızca parasını değil, perde arkasındaki her kaldıraç gücünü kullandı. Dolaylı işaretlerden biri onun adının proje kredilerinden neredeyse tamamen silinmiş olmasıdır. İlk aşamada finansör ya da aracı olarak dahil olmuştu. Ama sonradan görünürlüğü en aza indirildi. Neden? Kimileri bunu imajını korumak için yapılan bilinçli bir hamle olarak yorumladı. Çünkü Cornelius'un kamusal personası Vanderbilt adının ağırlığını taşıyan bir donanma pilotu, hayırsever, sporcu kimliğine dayanıyordu. Şantaj söylentileri bu imajla bağdaşamazdı. Eğer baskı ve tehdit söz konusu olduysa kayıtlar yok edilmeli, telefonlar inkar edilmeli, belgeler hiç var olmamış gibi silinmeliydi. Sonuç ortada. Gone with the Wind yalnızca döneminin en çok gişe yapan filmi olmadı. 10 Oscar kazandı. Kültürel bir fenomene dönüştü. Yapımcı David O. Selznick zaferin yüzü oldu. Ancak perde arkasındaki gölgede Cornelius Vanderbilt Whitney'nin adı fısıltılar arasında kaldı. Ve bu Hollywood serüveni tek seferlik değildi. Cornelius, John Ford'un yönettiği, John Wayne'in başrolde olduğu The Searchers, Çöl Aslanı gibi sinema tarihine damga vuran projelere de finansman sağladı. Adı dev afişlerde parlamadı belki ama kulislerde, gizli yazışmalarda, kenar notlarında hep vardı. Bugün arşivler taransa da tek başına bu şantaj iddiasını doğrulayacak bir belge bulunamıyor. Ama belki de bu en güçlü kanıttır. Çünkü Cornelius Vanderbilt Whitney gibi biri bir iyiliğin sessizlikle yapılmasını biliyorsa aynı sessizlikle yok etmeyi de bilirdi. Whitney ailesi için itibar yönetimi yeni değildi. Yaldızlı çağdan beri anlatıyı korumak için gereken her şey yapılmış, her bedel ödenmişti. Yüzyılın alacakaranlığında New York'am dizginlenmemiş bir enerjiyle çarpıyordu. 1880'ler uzak kıyılardan gelen göçmenlerin ayak sesleriyle titreşen caddeler, mazgallardan yükselen buharla karışan umutlar, pazar arabalarının çığlıkları, tuğla ve çeliğin göğe uzanan küstahlığı. Bu yaldızlı çağdı. Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller gibi titanların demiryolu, çelik ve petrol ile ulusun iskeletini yeniden biçimlendirdiği dönem. İsimleri servet ve kudretle eş anlamlı oldu. İmparatorlukları Amerikan zihnine kazındı. Ama bu kakofoninin ortasında gölgelerde daha incelikli bir hakimiyet dokuyan bir figür vardı. William Collins Whitney. Jay Gould'un gösterişli şovmenliğine sahip değildi. J.P. Morgan'ın efsanevi aurasını da taşımıyordu. Onunki daha sessiz, daha tehlikeli bir hırstı. Hesaplı bir kesinlik. Büyük baronlar kaynakları stoklarken Whitney daha temel bir şeyin farkına varmıştı. Hareket. İnsanlarla dolup taşan, tenementlerin tıka basa olduğu, ticaretin kükrediği bir şehirde hareketi kontrol etmek, şehrin nabzını elinde tutmak demekti. Atlı ve ardından elektrikli tramvaylar yalnızca bir ulaşım aracı değil, New York'un can suyunun aktığı damarlardı. Whitney bunu herkesten önce gördü. Avukat kökenli Whitney, siyasi sezgilerini New York'un seçkin çevrelerinde eğitti. Cleveland'ın donanma bakanı olarak edindiği iktidar tecrübesi, Wall Street'in gözü kara sermayesiyle birleşince planını yürürlüğe koydu. Yalnızca bir tramvay şirketi kurmadı, bir kontrol imparatorluğu inşa etti. Taç mücevheri, Metropolitan Street Railway Company'ydi. Birleşmeler, satın almalar ve politik manevraların amansız kampanyasıyla bir ejderhaya dönüştü. 1890'ların başına gelindiğinde rakipler yutulmuş, raylar ve imtiyazlar Whitney'nin ağına çekilmişti. Halk için tramvaylar çalışmaya devam ediyordu. Fakat perde arkasında New York onun eline geçmişti. Bu yalnızca bir iş değil, hareketin tekeliydi. Whitney yalnızca hatları değil, ücretleri, tarifeleri, iş gücünü ve hatta anlatıyı kontrol etti. Gazeteler çoğu kez etkisi altında bu imparatorluğu kamusal bir hayır gibi sundu. Gerçekse daha karanlıktı. Cilalı yüzeyin ardında sömürüyle yağlanan bir makine çalışıyordu. Bir tramvay işçisinin hayatı bunun kanıtıydı.
Şafaktan önce rutubetli bir tenementte uyanır, haftada 10 dolarla yaşamaya çalışırdı. Sabah 4'te başlar, 16 saatlik vardiyaya girerdi. Mola yoktu. Kışın dondurucu ayazında, yazın boğucu sıcağında nefes alamazdı. Eller su toplar, ciğerler kömür tozuyla dolar, kulaklar yolcu bağırışlarıyla çınlardı. Küçük bir hata işten atılmak için yeterliydi. Emeklilik yoktu, sağlık yoktu, güvenlik yoktu. Whitney'nin dev makinesinde işçiler vazgeçilmez ama harcanabilirdi. İlk sendikalaşma girişimleri hızla misillemeyle bastırıldı. Whitney'nin imparatorluğu sessizliğe ihtiyaç duyuyordu. Bu sessizlik City Hall'dan basına, polisten özel güvenlik şirketlerine uzanan bir ağla sağlandı. 1895 tramvay grevi işçilerin hayatta kalmak için attığı çığlıktı. Daha kısa saatler, geçinebilecek ücret, daha güvenli koşullar. Fakat Whitney için bu yalnızca kar değil, imaj tehdidiydi. Metropolitan Street Railway, Wall Street'in gözbebeğiydi. Her grev, yatırımcı güvenini sarsabilirdi. Yanıt acımasız oldu. Grevler basında küçümsendi, işçi ölümleri kazalara bağlandı. Silahlı muhafızlar tramvaylara bindi, polis grev kırıcıları korudu. Pinkerton benzeri güvenlik şirketleri devreye sokuldu. Mesaj açıktı, direniş ezilecekti. Grevler sönümlendi, işçiler kara listeye alındı, kimi zaman da ortadan kayboldu. Whitney'nin zaferi yalnızca finansal değildi, aynı zamanda ideolojikti. O, Yaldızlı Çağ'ın karanlık oyun kitabını Manhattan'ın kalbine taşımıştı. Stanford'un Çinli işçileri sömürmesinde olduğu gibi Whitney de işçileri görünmez kıldı, anlatıyı kontrol etti. Kârı insanlıktan üstün tuttu. Kanlı çatışmalar olmadı ama bedel daha ağırdı. Yıllar süren mesailer, her reddedilen hastalık izni, her bastırılan protesto işçilerin hayatından bir parça daha kopardı. Bu bir yönetim hatası değildi. İnsanlık pahasına kârı önceleyen kasıtlı bir stratejiydi. Whitney, kamuoyunun gözünde bir zalim değildi. Tam tersine, hayırsever kimliğiyle bir devlet adamı olarak anıldı. Hastanelere bağış yaptı, sanat kurumlarını destekledi. Toplumun gözünde ilericiliğin sembolü haline geldi. Cleveland'ın kabinesinde görev yaparken adı reformla özdeşleşti. Kurumlara adı verildi, büstleri dikildi. İnsanlar onun parlak cilalı yüzünü gördü. Fakat o yüzün altındaki pası gören olmadı. İmparatorluğu döndürenler, tramvay direksiyonundaki işçiler, sabahlara kadar çalışan, grev kırıcıların gölgesinde ezilen emekçiler atsız kaldılar. Onların fedakarlıkları asfaltın, rayların, taş binaların altında gömülü kaldı. Whitney'nin başarı hikayesi görünmez ellerin sırtında yükseldi. Ve bu çelişki Whitney öldükten sonra da yaşamaya devam etti. Mirası Harry Payne, Whitney ve Cornelius Vanderbilt, Whitney tarafından 20. yüzyıla taşındı. Soyadı artık yalnızca iş dünyasında değil, müzelerde, sinema salonlarında, siyasi kampanyalarda yankılandı. Servetleri sanat galerilerine dönüştü. Filmleri Hollywood'un altın çağına karıştı. Kampanyaları başkan adaylarının sahnesine fon oldu. Bugün bile Whitney adı, Amerikan başarısının, aristokratik zarafetin ve kültürel gücün bir simgesi gibi sunulur. Oysa bu şanlı miras, geride hiçbir şey bırakamayan, yorgun düşmüş binlerce atsız insanın sırtında yükselmiştir. Cilalı anıtlar ayakta kaldı. Fakat onları ayakta tutan bedenler tarihin satır aralarında sessizce yok oldu. William Whitney'nin imparatorluğu kontrolün bir ustalık dersi gibiydi. Gücün çoğu zaman büyük nutuklarda ya da devasa jestlerde değil. Tam tersine gündeliğin içinde gizlendiğini hatırlatan bir ders. Köklerimizde, yaslandığımız sistemlerde, göz ucuyla geçip gittiğimiz ama bizi taşıyan görünmez emekte saklıydı. Onun hikayesi, Yaldızlı Çağ'da yalnızca bir dipnot değil, aynı zamanda bir uyarı işareti. İlerleme, çelik raylarda, göğe uzanan binalarda ve servet tablolarında parıldarken, altında hala başka bir ses çınlıyordu. Adaletsizliğin, sömürünün ve görünmez hayatların sesi. Ve belki de en çarpıcı olan şu, o tekerlekler dönmeye devam ediyor.
Dün atlı tramvaylardı. Bugün başka makineler. Ama onları çeviren eller hala aynı amansızlıkla yoruluyor. Whitney'nin hikayesi yalnızca geçmişin bir gölgesi değil. Bugünün aynasında hala titreşen bir yankı. William Whitney'nin hikayesi yalnızca bir adamın ya da bir ailenin yükselişi değil. Güç, kontrol ve sessizlik üzerine yazılmış daha büyük bir ders. O rayların üstünden geçen her tramvay yalnızca yolcuları değil, görünmez işçilerin alın terini de taşıyordu. Servet büyüdü, isimler parladı ama bedel hep aynı kaldı. Harcanan hayatlar. Bugün Whitney'nin adı hala kurumlarda, müzelerde, tarih sayfalarında yaşıyor. Ama unutmamak gerekir ki o görkemli imparatorluk geride iz bırakmayan binlerce insanın omuzlarında yükseldi. Belki de Whitney'nin mirası sadece bir başarı hikayesi değil, adaletin sesi susturulduğunda tarihin nasıl tek taraflı yazıldığının da bir hatırlatıcısıdır. Bir dönemin gölgesinden bize kalan, ilerlemenin uğultusunun altında hala duyulan o ince çınlama, adaletsizliğin sesi.